Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Açık gri renginde. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok kolay, çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Yapılışı da oldukça kolay. Patiğimiz bu şekil. Tabanımız, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Ben patiğime her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım hanımlar. 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi geri dönüyorum. İlk sırada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde hanımlar tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz artık. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden 3. şişimizi ilk başlangıç yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bakın. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında da tığ yardımıyla ilmek çıkartıp şişime takacağım. Bakın başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum ve şişime takıyorum. 3 ilmek oldu burada. 4, 5 ve bir ilmek daha çıkarttım 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım 6. 4 şişte de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım hanımlar. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi boşalan şişim ile ikinci şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle aynı yöne dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. 4. şişimdeyim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Patik burnuna şöyle baktığımızda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımdan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim ve kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar.
hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim, artırma zamanı. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde. İlk şişimde 8 ilmek oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve sol kenardaki hemen şu ilmeğin altına inerek bakın. Sondan ikinci ilmeğin altındaki ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık hanımlar. Bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği de artırma yapmadan düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelime geçeceğim hanımlar. Modelimiz toplamda 3 sıradan oluşuyor. İlk şişimizde modelde 1. sıradayız. Hanımlar, ilk 2 ilmeğimi kenar ilmeği gibi düşünüyorum. Düz olarak ördüm. Bu model bitene kadar bu ilk 2 ilmeği düz öreceğiz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Sıradaki ilmeklerimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Bakın şöyle. İpimi şişime 2 kere dolayıp ilmeğimi örüyorum. Sıradaki ilmeğimi de yine aynı ipimi şişime 2 kere dolayıp ördüm. Bu şekilde ilk sırada ilmeklerimizi ipimizi şişimize 2 kere dolayarak örüyoruz. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişimizde de yine aynı şekil devam edeceğim. Bakın, ipimi şişime 2 kere dolayarak ilmeklerimi örüyorum. Modelimizin 1. sırasını bu şekilde yapıyoruz. Evet. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. İlk başta 2 ilmek kenar ilmeğiydi. Burada son 2 ilmek kenar ilmeği. Bu 2 ilmeğimi normal düz ördüm. Geldik patiğimizin tabanına. Patiğimizin tabanına model kurulumu yapmıyoruz. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde buradaki ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Diğer şişime geçtim. Buradaki 14 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Taban bölümde model kurulumu yok hanımlar. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. İlk şişimdeyim. Modelimizde 2. sıramız. İlk 2 kenar ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi model 3 ilmeğe kuruluyor. Şimdi öndeki 3 ilmek ipimi şişime 2 kere dolayarak örmüştüm. Öndeki 3 ilmeğimi şöyle açtım. Bakın, ilmek boylarımız uzadı. Şu ilk ilmeğim. Bu 2. ve 3. ilmeğimi ilk ilmeğin içinden şöyle geçiriyorum. Ardından bakın, bu ilmeği sol şişimden bırakmadım. Şu 2 ilmeğimi sırasıyla sol şişime aldım. Bu ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum, bu 3 ilmeğimi. Bakın, ilk modelimizi yaptık. Şimdi ikinci modelimizi yapacağım. Yine sıradaki 3 ilmeğimi açıyorum. Şu ilk 2 ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi şişime aldım. İkinci ve 3. ilmeğimi ilk ilmeğin içinden şöyle geçiriyorum.
Ardından bu ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. İkinci modeli de yaptım. Tekrardan ilk 3 ilmeğimi hemen sıradaki 3 ilmeğimi açtım. Bu ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle geçiriyorum. Ardından bu 3 ilmeği sırasıyla düz olarak örüyorum. Yine sıradaki 3 ilmeğimi açıyorum bakın. Bu ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği çıkarttım ve bu ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim modelimi yapmaya. Yine bu ilk 3 ilmeğimi açıyorum. Bu ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi geçirdim. Sırasıyla bu ilmeklerimi düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Yine sıradaki 3 ilmeğimi açtım. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi geçirip sırasıyla bu ilmeklerimi düz ördüm. Yeniden sıradaki 3 ilmeğimi açtım. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi geçiriyorum. Bu 3 ilmeğimi sırasıyla düz örüyorum. Devam ediyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi açtım. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi geçirdim ve bu ilmeklerimi düz örüyorum. Son 2 kenar ilmeğim, bunları da düz ördüm. Böylece modelimizde ikinci sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik tabanımıza. Yine tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Tabana model kurulumu yapmıyoruz. Evet, buradakileri ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki 4 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 14 ilmeğimi pardon. Evet, tabanımızı ördüm. Tekrar ilk şişime geldim. Modelde 3. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizin hepsini normal düz olarak örüyoruz. Modelimizin 3. ve sonuncu sırasında yapacağımız işlem bu. Hepsini normal düz olarak örüyorum. Şöyle. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de sırasıyla düz olarak örüyorum. Modelimiz bundan ibaret hanımlar. Her 3 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Evet. Ön yüze ilmeklerimizi ördük. Tekrar tabanıma geliyorum hanımlar. Bakın şeklimiz, desenimiz bu şekilde. Tekrar tabanıma geldim. Tabandaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Gördüğünüz üzere gayet kolay bir model. İlk defa 5 şiş yapacak olan hanımların da tercih edebileceği tarzda bir model oldu. Evet, tabanımızı ördüm. Şimdi bakın, ilk modelimizi şu şekilde oluşturduk. Modelimizin ilk sırası bu şekildeydi, ilk modelimiz. Şimdi ilk şişimdeyim. Aynı modeli tekrar edeceğim hanımlar. Model tekrardan ibaret. Şimdi ikinci modele geçtik. Modelde birinci sıramız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekil yapıyoruz. Yine ilk 2 ilmeğimi düz ördüm. Ardından bakın, sıradaki ilmeklerimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. İlmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Bakın hepsini ipimi şişime dolayarak örüyorum. 2 kere dolayarak örüyorum. Burada amaç ilmek boylarını uzatmak. Bu şekilde. İki kere dolayarak bunu da ördüm. İkinci şişime geçtim. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. İlmeklerimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar devam edeceğim bu işleme. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen 2 kere dolayarak bu ilmeğimi de şöyle ördüm. Son 2 ilmeğim, kenar ilmeği, bunları normal düz örüyorum. Modelin birinci sırasını yaptık hanımlar. Şimdi ikinci şişimdeyim. Pardon, üçüncü şişimdeyim. Üçüncü ve dördüncü şişimiz taban. Yine tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Tabana yine model kurulumu yapmıyoruz. İyice anlaşılsın diye modelimizin size tekrardan göstermek istedim.
Zaten model ördükçe kendini gösterecek. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Evet, tabandaki ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde ikinci sıramızı yapıyoruz hanımlar. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi açacağım. 1, 2, 3. Şu ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle çıkartıyorum. Ardından bu ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum. Bakın. İlk 3 ilmeğe modelimizi yaptık. Tekrardan sıradaki 3 ilmeğimi açtım. İkinci ilmeğin içinden ilk 2 ilmeği çıkartıyorum ve bu 3 ilmeğimi sırası ile düz olarak örüyorum. 3 ilmeğe model kuruyoruz hanımlar. Model 3 ilmeğe yapılıyor. Aynı işlemi tekrar yine devam ediyorum. Bakın. Tekrardan sıradaki 3 ilmeğimi açıyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği çıkartıp bu ilmeklerimi sırası ile düz örüyorum. Bu şekilde bakın. İkinci modelimizi de şöyle ilk şişimize kurmuş olduk. Şimdi devam ediyorum. İkinci şişimden yine sıradaki 3 ilmeğimi açacağım. İlmek boylarımız uzuyor. Şu ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle çıkartıyorum. Ardından bu 3 ilmeğimin hepsini sırasıyla düz örüyorum. Böyle yine sıradaki 3 ilmeğimi açtım. Aynı şekilde model kurulumunu yapıyorum. Şöyle. Tekrardan sıradaki 3 ilmeğimi açıyorum. Bu şekilde. Şu hemen ilmeğimi yarım almayayım. Şu birinci ilmeğin içinden ikinci ve üçüncüyü çıkarttım. Sırasıyla bu ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi açtım. İlk ilmeğin içinden ikinciyi ve üçüncüyü çıkarttım ve bu 3 ilmeğimi düz ördüm. Hemen 2 kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Evet, modelin ikinci sırasını da tamamladık. Şimdi tabanımızdayız. Tabandaki ilmeklerimizi yine düz olarak örüyoruz. Modelin ikinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Zaten taban bölümde model yok. Gördüğünüz üzere ilmekler düz örülüyor. Evet. Tabanımızı ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimizde modelimizde 3. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda hanımlar yine ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Modelimizin sonuncu sırası. Bu şekilde 3 sıradan oluşan ilk 2 modelimizi birlikte yapmış oluyoruz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet. Ön yüzde ilmeklerimizi ördük. Tekrar tabanımıza geldim. Yine tabandaki ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. İlk şişe geçtiğimizde hemen yine 3. modele başlayacağız. Model birbirinin tekrarı halinde devam ediyor. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz üzere ilk 2 modelimizi tamamladık. Şimdi ilk şişimizdeyiz. İlk 2 modeli nasıl yaptıysak 3. modeli de aynı şekilde başlayacağız. Model birbirini tekrar edecek şekilde böyle devam ediyor. Şimdi hanımlar, ben bu patiğime toplamda aynı modelden kaç tane yaptım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane model yaptım. Yani bu 3 sıradan oluşan modelimi 10 kez tekrar ettim. Sonra bilek ayrımına geçtim. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza ölçün. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler için söylüyorum. Patiğinizi ayağınıza bir giyin. Bilek bölümüne gelene kadar modelinizi kurmanız gerekiyor. Hani ben ayağı ölçtüm, 10 tane model yeterli geldi. Belki siz 9 yaparsınız, belki 11, belki 8. Tamamen sizin ölçülerinize göre bu model sayısı değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte modelimizin ön bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim. Ardından buluşalım hanımlar. Evet, patiğimin ön bölümünü tamamladım. Toplamda 10 tane modelimi yaptım. En son 10. modelimin 3. yani sonuncu sırasını ördüm geldim.
Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. İlk şişimdeyim. Bu defa model yapmıyoruz artık. İlmeklerimizi düz olarak örüyorum. Hanımlar, şişimde son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik. Ben patiğimin şu bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. Bu bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğimi haroşa, bunları düz örüyorum. Şu dördüncü ilmeğim, 5, 6, 7, 8. 8 haroşamı düz ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de yine ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Patiğimizin arkasında ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Geri döndüğümde arka yüzde olacağım için ilmekleri ters öreceğim. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örmemiz gerekiyor. İlmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yani bu sonuncu şişim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bakın son 8 ilmeğim haroşa, yine düz olarak öreceğim. Bu şekilde bilek ayrımına kadar örmüş olduk. Bakın bilek ayrımına geldik. Yapacağım işlem şu: geri dönüyorum. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz hanımlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum yine. 7 ve 8 oldu. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü. Şimdi arka yüzde olduğum için bu şekilde ilmeklerimi artık ters öreceğim. Evet hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bundan ibaret. Bakın bir diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine ters örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde bilek ayrımı yaptığımız yere kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, tabandaki ilmeklerimi de ördüm. Bilek ayrımı yaptığım şişime geldim. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Kenardaki, bilek kenarındaki son 8 ilmeğim haroşa, haroşalarımı düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Evet, bakın buraya da bir diş haroşa düştü. Bilek ayrımına geldik, tekrar geri dönüyoruz. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Çünkü arka bölümde tekrar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Yine devamındaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Şimdi diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Böyle devam edecek. Bakın bilek kenarlarında şurada birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben patiğimin bu arka bölümüne toplamda 15 diş, yani şuraya 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Ayağınıza deneyin. Arka patiğinizin arkasını topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim, gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın bu bölüm genişledi. 4 şişteki ilmeklerimin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Hanımlar, bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğim. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim.
8 haroşayı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte hemen öndekini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 23 ördüm. 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol kenara da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Evet, şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani İlk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte hemen önündeki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimizin topuğunu ördüm. Geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişimizden aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir topluyorum. Hemen 2 tane de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizi tamamladık. Hemen şu ucumuzu arkaya tekrar zincir tekniğiyle düğümleyerek gizliyorum. Patiğimiz bu kadardı. Gayet kolay, şık, zarif bir model oldu. Evet, bakalım hanımlar topuğumuza. İşte gizli kesim topuk bu şekilde. Tek taraflı bir kesim. Modelimiz görüntü itibariyle böyle. Hemen makine ayağıma giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Buyurun. Modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gayet şık bir model oldu. Tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.